Terazi ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar, 2024 yılı burç yorumlarındasınız. Evet, bu yayın Mart ayından itibaren yıl sonuna kadar gökyüzünün dinamiklerini içeriyor ve sizin burcunuz, yükseleniniz, ay burcunuz ya da terazi burcunda birden fazla yerleşiminiz varsa bu yayını izleyebilirsiniz. Ama sıralama öncelikle yükselenle başlamalı. Evet sevgili teraziler, önemli bir yıldasınız çünkü tutulmalar sizin burcunuzda ve bu tutulmalardan ilki 25 Mart'ta meydana geliyor ve 25 Mart'ta terazi burcunda bir ay tutulması ve dolunay yaşayacağız. Ve bu tutulmanın eğer derece olarak etki alıyorsak sizler için çok önemli olacağını söyleyebilirim. Bu arada 5 derece terazi burcunda gerçekleşecek. Yükselen güneş veya önemli noktalarınız 5 derece önce ya da sonrasındaysa işte 25 Mart itibariyle önemli bazı konular tamamlanmaya doğru hayatınızda ilerleyebilir. Bunlar neler olabilir? Çünkü bu tutulmanın ana enerjisi daha öncesi olan konular olabilir. Mesela özellikle tabii birinci sırada kendiniz, hayattaki duruşunuz, yapacaklarınız, yapmak istedikleriniz, önceden niyetlenip başlayıp hala tamamlayamadığınız mesleki konular, ilişkilerle ilgili gündemleriniz, yerleşim yeri ve kariyer noktaları burada önemli ölçüde etki alabilir ve bunun etkileri de önümüzdeki 6 ay sürecek. Tutulmalarla başladık. Tutulmalarla devam edelim. Daha sonra onlar bittiğinde de işte şans gezegenimiz nasıl destek oluyor ve diğerlerine geçelim. Evet, diğer bir önemli ve ikinci tutulmamız ise 8 Nisan'da ve Koç 19 derece Koç burcunda. İşte burada terazilere şunu söyleyebilirim. Güneş tutulmaları bir yeni aydır aynı zamanda. Yani yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar. Buradan şunu söyleyebiliriz. Eğer bekar bir teraziyseniz kesinlikle evlilik yolunda bir adım attırabilir. Çünkü tutulmalar çok güçlü etkilerdir ve uzun vadede aynı zamanda kalıcı etkileri devreye sokar. Eğer evlilik, ilişkiler, partner ilişkisi gibi gündemleriniz varsa orada yeni bir dinamik, yeni bir oluşum, yeni bir kapı açabilir. Diğer yandan burası çok önemli. İş ortaklıkları, iş projeleri dediğimiz alan da burada devreye girer. Çok aktif olur. Bu sadece sizin olmayabilir. Hayat arkadaşınızın da hayatında bu ve buna benzer gündemler olabilir. Hemen bir parantez açalım. Burada hemen 25 Mart'taki tabii ki ay tutulması bazı sonlanmalar da getirebilir. Yani ilişkilerde zemini sarsılmış, altyapısında problem olan, çaba harcasan da artık düzelmeyecek gibi düşündüğümüz bir takım ilişki dinamiklerini bitirebilme potansiyeli de olabilir. Ama 8 Nisan'da yeni bir başlangıç söz konusu olacak. Bunlar uzun vadede kalıcı olarak yaşamımıza girebilir sevgili teraziler. Tabii ki burada sizin doğum haritanızın aldığı etkiler önemli. Belki de doğum haritanız derece olarak etki almıyorsa eğer bu saydıklarımın kalıcı olarak bir değeri olmayabilir. Yani etki almayabilirsiniz. Evet, yine tutulmalarla devam ediyoruz. Bir tutulmamız daha var 18 Eylül'de. Bu tutulmada sizin için Balık burcunda bu arada gerçekleşecek. Mesleki hayatınızı hayata geçiriyor. Eğer çalışmıyor da olabilirsiniz. Yeni bir işe başlanabilir. Çünkü 18 Eylül'deki Balık burcundaki tutulma da yine hem ay tutulması hem de bir aslında dolunay, yani bir sonuçlanma getirecek bir durum. Bu sağlıkla ilgili de çalışabilir ama aynı zamanda geçmiş kavramları ya da alışkanlıklara ya da bir türlü enerji olarak içine giremediğiniz bir konuyu tamamlamak üzere çalışır. Mesleki anlamda çalışır. Önemli bir gelişme getirebilir yaşamınıza. Sağlıkla ilgili belki bırakmanız gereken diyelim bazı alışkanlıkları, beslenme şeklini vesaire gibi konuları devreye sokabilir. Bu satürnyen bir tutulma olacak 18 Eylül'deki. Burada aslında kişinin günlük rutinlerini de değiştirebilecek bir enerji aktif. Aynı zamanda bazı sorumluluklar da getirebilir. Yeni bir iş, yeni bir merkezi bir konum mesela söz konusu olabilir. Dediğim gibi doğum haritanızın aldığı etkiye göre. Ve yılın
hem son tutulması hem de sizin için yine çok önemli bir tutulma 2 Ekim'de gerçekleşecek 10 derece terazi burcunda. Şimdi terazi burcunda 2 tane tutulma, bir tanesi Koç burcunda, demek oluyor ki yaşamınızda hakikaten çok önemli değişimler olmanın sınırında olabilirsiniz. Hatta bazıları, yani bazı teraziler bunu zaten yaşamaya başlamıştır. Çünkü bu tutulmanın ilk ayakları geçtiğimiz yıl zaten başladı. Hatta ilki 29 derece Koç burcundaydı. Yine terazilerin ilişkilerle ilgili konularını irdeliyordu efendim. Evet, böyle bir yoğun bir gündeminiz var. Yani teraziler genel olarak şöyle bakacak olursak medeni durumlarını, yani en çok evlenecek burçlar ya da ilişkilerde yeni ortaklıklar, hayatta yeni bir büyüme, uzak hedeflerine gitme gibi oluşumlar sizi bekliyor. Gelelim bizim şans gezegenimize. Bizim şans, huzur, kolaylık, bize rahatlık getiren gezegenimiz Jüpiter. Evet, Mayıs'ın sonuna kadar Boğa burcundaki seyahatini sürdürecek. 26 Mayıs'a kadar finansal konularınızı işaret ediyor. İşte birikimler, toparladığınız şeyler, mesela yatırım yaptınız ya da ufak tefek bazı şeyler biriktirdiniz. Oralarda mesela çalışabilir. Emlaktır, gayrimenkuldür, bankalar, finansal konular yine burada devreye girecektir. Önemli olacak ve güzel kazançlar da elde edebilirsiniz. Evet, 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter'imiz İkizler Burcu'na geçiyor ve yılın sonuna kadar, hatta 2025'in ilk yarısına kadar da İkizler Burcu'nda. Bu demek oluyor ki bu yıl en çok öğrenecek, en çok gezecek, en çok seyahat edecek burç siz teraziler olacaksınız. Çünkü Jüpiter'in yıl boyunca çok olumlu desteğini ve etkilerini alacaksınız. Evet, yurt dışı seyahatleri getirir. Özellikle kariyerle ilgili eğitim konularını mesela hayata sokar. Eğer bir eğitim yabancı kültürlerle ilgili olur, yurt dışı ile ilgili olabilir. Akademik konular, sizin olmayabilir, çocuklarınızın, hayatınızda sevdiğiniz insanların, belki de eş ya da partnerle ilgili olabilir. Mesela taşınmalar da olabilir bu yıl terazilerde. Köklü bir yer değişikliği getirebilir. Çünkü tutulmalar da burcunuzda. Ama muhtemelen bir yeni iş gibi, böyle yeni bir kapı, yeni bir hane hatta diyelim açma potansiyeli var. Sevgili teraziler, doğum haritanızın etkisine göre dediğim gibi Jüpiter'in bu kadar güzel bir olumlu etkisini umarım iyi değerlendirebilirsiniz. Yıl boyunca, özellikle yılın ikinci yarısından sonra gerçekten sizin için her şey çok daha kolay ve keyifli geçebilir. Devam edelim efendim ve bizim yıllık yorumlarımızda özellikle en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de tabii ki Satürn. Satürn bu yıl boyunca da yine Balık burcu seyahatini sürdürmeye devam edecek. Şimdi bazı teraziler biraz sağlıkla sınanıyor olabilir. Çünkü Satürn oradan geçiyor. Bu sağlık biraz kendine belki yeteri kadar özen göstermemekten olabilir. İşte zamanında mesela bir şeyi doktora gidip göstermemekle ilgili olabilir. Bununla ilgili bir takım gecikmeler hani yaşanmışsa, mesela orada bir ihmal varsa böyle durumlar getirebilir. Ama diğer yönden de mesela çalışma hayatı ile ilgili önemli sorumluluklar getirir. Daha disiplinli, daha kararlı, biraz daha böyle mücadeleyle aslında bir şeyleri yapma anlamında düşürebilirsiniz burayı. Yani Satürn geçtiği yerde evet bize bir takım sıkıntılar, engeller getirebiliyor ve bu aslında terazilerin çalışma hayatındaki bir takım mücadele durumları getirebilir. Aynı zamanda çalışanlar için beraber çalıştıkları insanlar, sizden yaşça olan büyük insanlar, amirler vesaire, bunlar olabilir. Onlarla olan ilişkileriniz, anlaşmazlıklarınız bir tık daha böyle öne çıkabilir. Ama genellikle eğer işle ilgili problem, sıkıntı yaşıyorsanız burada biraz azimli, istikrarlı olmanızı tavsiye edeceğim. Sakın geri çekilmeyin, çünkü buradaki istikrar, özen burada güzel sonuçlar daha sonrasında getirecektir. Sonuç olarak unutmayın ki herkesin, hepimizin doğum haritasında 2,5 yılda bir her alanından bu Satürn seyahati olur ve bu sadece siz yaşamıyorsunuz, o yüzden böyle düşünün diyebiliriz. Evet, genel olarak böyle bir enerji var ve yıl boyunca
Şöyle de bir şey var. En çok mesela mücadele edeceğiniz, en çok emek harcayacağınız konu biraz Nisan'a dikkat edin. Özellikle 10 Nisan civarı sağlıkla ilgili konular, işle ilgili konular öne çıkabilir. Hemen Mayıs itibariyle aslında ilişkiler çok çok Nisan ve Mayıs gündeminizde olacak. En fazla enerji harcadığınız alan ilişkiler, iş ortaklıkları, yeni projeler. Hemen yaza doğru finansal konular çok girecek. Hayatınıza burada ödemeler, bankada işte faizler, borçlar, krediler gibi konular ve seyahatler en çok gündeminizde olacak dedim. Bu üç alan iş, ilişkiler, para, seyahatler çok gündeminizde olacak bu yıl ve son olarak bu yıl 7 Aralık'ta Mars Aslan Burcu'nda efendim retro yapmaya başlayacak ve 6 ay 5 ay kadar retro yapacak. Önümüzdeki Mart'a kadar, gelecek yıl Mart'a kadar ve sizin kariyer evinizde olacak bu. O yüzden biraz önce üzerinde durdum basa basa. Lütfen pes etmeyin. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız işte isteksizlik olabilir, işten soğuma olabilir, biraz endişe, kaygı, korku, başaramama, yapamama kaygısı mesela. Bunu üzerinizden atın. Bu bir atalet duygusudur. Yıl sonundan itibaren Yengeç burcundaki Mars retrosu özellikle gelecek aslında yıl daha etkili olacaktır. Çalışma hayatınıza kaldığınız yerden devam etmek ya da bunların ödüllerini de getirebilir. Bu tabii sizin doğum haritanızın aldığı etkiyle ölçülür efendim. Evet, bu yıl teraziler için daha rahat. Neden? Çünkü geçen yıl bir Venüs retrosu yaşamıştık. Bu yıl Venüs'ün retrosu da yok. Daha rahat bir akış, daha rahat bir enerji. Aynı zamanda öğrenecek, gezecek, ufkunuzu açacak. Çok güzel de seyahatler yapacaksınız efendim. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.